Merhaba, ben Doktor Erhan Özer, İç Hastalıkları uzmanıyım. Bugün Hipokrat TV'de tekrar beraberiz. Hipokrat TV'ye üye olmayı ve bildirim ziline basmayı lütfen unutmayın diyoruz. Desteğinize ihtiyacımız var. Geçen hafta kortizondan bahsetmiştik. Kortizonun kullanım alanları, kortizonun yan tesirleri, nasıl kullanılır? Bugün de tam tersi kortizon eksikliğinde ne olur vücutta onu anlatmak istiyorum. Genelde muayenehaneye gelen hastalarda birkaç grup şikayetle hastalar bize başvurur. Bunları şu an söylediğimde bana bu şikayetler bende de var diyeceksinizdir büyük ihtimalle. Yani halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, kas ağrıları bir grup şikayet olarak bir tarafa koyalım. Bunun yanında ikinci bir grup şikayet, bulantı, kusma, karın ağrısı, şeker düşmesi, tansiyon düşmesi gibi şikayetler. Bu şikayetler de birçok insanda olabilmekte. Yani birinci grup şikayet, ikinci grup şikayet birçok insanda olabilmekte. Birçok hastalıkta da olabilmekte. Yani burada ayrıcı tanı çok önemli. Ama bu şikayetler üzerine eğer bir hastada durduk yere bronzlaşma oluyorsa, dudak mukozasında siyahlaşma, siyanoz gibi bir görünüm oluyorsa, tuz açlığı oluyorsa, devamlı tuz yeme isteği oluyorsa ve kanda tuzu yani sodyumu düşüyorsa aklımıza gelecek tek bir hastalık vardır. Böbrek üstü bezi yetmezliği. Yani tıbbi ismi sürrenal yetmezliği veya Addison krizi. Böbrek üstü bezi yetmezliği dediğimiz zaman böbrek üstü bezindeki organın böbrekle hiçbir alakası yoktur. Böbrek üstü bezi yetmezliğindeki olan organ, böbreğin üstünde bulunan organ 3-5 santim büyüklüğünde 3-5 gramlık şapka şeklinde veya üçgen şeklinde bir organdır ama endokrin bir organdır. Yani hormon salınımını ayarlayan bir hormondur ve hayati bir organdır. Böbreğin kendisiyle bir ilgisi yoktur, sadece ismi benzemektedir. Peki bu organ yani böbrek üstü bezi ne yapmaktadır, nedir dersek, böbrek üstü bezi dediğim gibi üçgen tarzında küçük bir organ, dışta bir kabuğu vardır, bir de bir iç kabuğu vardır. Bunlar dış kabuğundan ve iç kabuğundan hormon salgılanması yapar, yani iç merkezde. Biz şimdi dıştaki kabuktan yani korteksten salgılanan hormonları söylemek istiyorum. En başında kortizon, aldosteron ve seks hormonları gelmektedir. İşte kabuğun yani korteksin dış kısmının harabiyeti sonucu böbrek üstü bezi yetmezliği olduğunda demin anlatmış olduğum şikayetler, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, bulantı, kusma, karın ağrısı, kas ağrısı, kaslarda yorgunluk, şeker düşmesi, tuz düşmesi, ciltte bronzlaşma, ağız içi mukozalarında gene siyahlaşma, bol tuz yeme ihtiyacı gibi şikayetler olur ve hatta kişi bunun adı konulmamışsa, bu hastalığın teşhisi konulmamışsa araya giren bir enfeksiyon veya bir cerrahi durum, bir ameliyat esnasında hasta komaya girebilir ve maalesef bu koma ölümcüldür eğer o koma durumunda ne yapacağımızı bilmiyorsak. İşte böbrek üstü bezi yetmezliği veya sürrenal yetmezliği veya Addison hastalığı dediğimiz hastalığın bu şikayetleri olan hastalarda aklımıza mutlaka gelmelidir. Ama aklımıza gelmesi için de bunu öncelikle böyle bir hastalığı bilmemiz lazım. Korteksten yani böbrek üstü bezinin kabuğundan 3 tane hormon salgılanır demiştim. Biri kortizon, biri aldosteron, biri de seks hormonları. Kortizon daha çok şeker metabolizmasını, karbonhidratları, proteinleri ve yağların metabolizmasını vücutta ayarlar ve bir stres hormonudur. Yani şekeriniz düştüğünde kortizon hemen normaldekinin 10 katı 20 katına yükselebilir şekeri düzeltmek için. Veya bir enfeksiyon durumunda veya bir travma durumunda mesela acı duymayabilirsiniz çünkü kortizon aniden yükselebilir. Veya bir ameliyat durumunda yükselebilir kortizon. Ayrıca kortizon sanki mutluluk hormonu gibi hayatı toz pembe gösterir geçici olarak. Yani stres durumunda kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar. Kısmen de tansiyonumuzu ayarlar. Kortizon dışında ikinci bir hormonumuz da aldosterondur. Bu da vücuttaki su ve tuz metabolizmasını ayarlar. Kişinin sodyumunu, potasyumunu ayarlar.
Seks hormonları da özellikle erkeklerde testosteron hormonunun yardımcılarının salgılanmasında veya kadınlarda östrojen, progesteron dediğimiz hormonları ayarlar. Şimdi burada böbrek üstü bezi yetmezliği diyoruz ama böbrek üstü bezi yetmezliği niçin oluyor? Kabuğunun yetmezliği. Daha çok öncelikle şunu söyleyeyim. Böbrek üstü bezi yetmezliğini primer yani birincil bu kısımdaki yetmezlik. İkincil de böbrek üstünün şefi hipofiz dediğimiz alnımızın çatısında bulunan ASTH hormonudur. Bu ikincil yetmezliğidir. Bundan şu an bahsetmek istemiyorum, bahsetmiyorum. Esas bahsettiğimiz konu böbrek üstü bezi yetmezliğinin primer yetmezliği, birincil yetmezliğidir. Bunun %70 sebebi otoimmündür. Yani bağışıklık hücreleri böbrek üstü bezinin korteksine saldırır. Onu yabancı bir hücre gibi tanır ve orayı harap eder. Harap ettiği zaman da kortizon, aldosteron ve seks hormonları salgılanamaz. Salgılanamadığı zaman da bunların eksikliğine bağlı şikayetler ortaya çıkar. Yavaş yavaş çıkar. Buna kronik sürenal yetmezliği diyoruz. Yavaş yavaş çıkar ne demek? Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, zayıflama gibi şikayetlerle çıkar. Bunlar kortizon eksikliğinin, tansiyon düşüklüğü, sodyum düşüklüğü, aldosteron eksikliğinin belirtileridir. Eğer biz bu esnada hastada bu şikayetleriyle bu tanıyı koyamaz isek, bu hastalar günün birinde eğer herhangi bir enfeksiyon, bir zatürre geçirdiğinde, bir bağırsak enfeksiyonu geçirdiğinde, bir ateşli hastalık geçirdiğinde bu hasta komaya girer ve kaybedilir. İşin kötü yanı da niye öldüğünü bilemeyiz, tanısını koyamayız. Bu yüzden şikayetler varsa bu şikayetlere özgü en azından bir bazal kortizol baktırmakta fayda var. Yani sabah bir kortizon bakılır. 5'in altındaysa acaba böbrek üstü bezi yetmezliği var mı diye düşünmek lazım. Böbrek üstü bezi yetmezliğinin birinci sebebi yani %70 sebebi otoimmün demiştik. Başka sebepleri var mı böbrek üstü bezi yetmezliği yapan? Var tabii ki. En çok nedir? Tüberkülozdur Türkiye koşullarında. Başka enfeksiyonlardır. Böbrek üstü bezine kanser metastazlarıdır veya böbrek üstü bezinin kanamasıdır bir travma sonucu. Kanama sonucu böbrek üstü bezi yetmezliği olur ve kortizol yetmezliği olur ve Addison hastalığı meydana gelebilir. İşte bizim Çapa Tıp Fakültesi'nde rahmetli endokrinin duayenlerinden Profesör Doktor Ferhan Berker'den bir alıntı yapmak istiyorum. Hocamız şöyle derdi. Acilde komayla gelen bir hastanın prednol 40 mg yemeden ölme lüksü yoktur diye bir anekdotu aktarmak istiyorum. Bu ne demek? Hasta acile geliyor komada, şuuru kapalı. Bunun sebebini bulamıyorsunuz. Tansiyonu düşük, genel durumu bozuk. Yaptığınız kısa araştırmalarla hastanın koma sebebini bulamıyorsunuz. Hastayı kaybetmek üzeresiniz. İşte bu durumda hiç çekinmeden prednol 40 mg intravenöz yapın. Belki hasta subklinik dediğimiz gizli bir Addison hastası olabilir ve araya bir enfeksiyon girmiştir ve hasta bundan dolayı Addison krizine yani komaya girmiştir. Bu yüzden bu şekilde gelen hastalarda hiçbir sebep bulamıyorsak ki hızlı bir araştırma neticesinde prednol 40 mg yapmak belki hastanın hayatını kurtarabilir. Peki biz bunu nasıl teşhis edeceğiz bu hastalığı? Önce hastayı iyi dinleyerek, önce hastalık aklımıza gelerek, muayenemizi düzgün yaparak, anamnezi iyi alarak, daha sonra kortizol, aldosteron, sodyum, potasyum, şeker, üre, kreatinin gibi, ASTH gibi temel tetkiklerini alarak laboratuvar kısmıyla bunu koyabiliriz. Radyoloji kısmıyla da ultrason veya tomografi ile teşhisi koyabiliriz. Peki teşhisi koyduk, ne yapacağız? En önemli kısmı bu. Teşhisi koyduk, eksik kısımları yerine koyacağız. Yani kortizol eksikse onu yerine koyacağız. Aldosteron eksikse onu yerine koyacağız. Yerine koyacağız ne demek? Hastaya bunları dışarıdan tablet olarak vereceğiz. Ama verirken önce hasta mutlaka eğitilmeli. Eğitim çok önemli. Çünkü hastaya bunları verirken şunu söyleyeceğiz. Hasta bunu kabul edecek. Bu ilaçları ömür boyu kullanacaksın diyeceğiz hastaya. Ve bu ilaçları hiçbir zaman kesmeyeceksin diyeceğiz. Bu ilaçları araya bir enfeksiyon giriyorsa, bir zatürre oluyorsan, bir bağırsak enfeksiyonu oluyorsan, ateşli enfeksiyon oluyorsan, bir ameliyat oluyorsan bu ilaçları 3-4 katına kadar arttırmak zorundasın diye söylememiz gerekir. Ayrıca bu tür hastalarda böbrek üstü bezi yetmezliği olan hastaların mutlaka ikinci bir kimliğinin olması lazım yanında. Hastalığını belirtir. Çünkü bu tür hastalar bazen şuuru kapalı olarak bulunabilir. Hastalığını ifade edemeyebilir. Yakınları da bilemeyebilir. Bu kimlikte böyle bir hastanın bir Addison hastası olduğunu veya kronik kortizon kullanımı olduğunu eğer biliniyorsa
bu hastaya yaklaşım farklı olabilir. Maalesef bazen hekimlerde de maalesef diyorum kortizon kullanan bir hastada araya bir enfeksiyon, zatürre bir enfeksiyon girdiği zaman acaba hastadaki bu olay kortizonun yapmış olduğu enfeksiyona eğilimden dolayı mıdır diye kortizonu kesmektedirler. Kortizon burada kesilirse hastayı kaybederiz. Bu yüzden hastanın eğitimi önemli, kimlik kartı taşıması önemli. Cerrahiye girerken de bu konuda uyarmak lazım ki hastayı kaybetmemek için. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.